Merhaba YouTube, size daha önceden söz verdiğim Lego yapım videolarına serinin ilk videosuyla başlıyoruz. Bu videoda Game Boy setimizin Legosunu yapacağız. Burada Harry Potter'ın da bir Lego setini görüyorsunuz. Bu sadece şu an göstermelik. Yani bu videoda bunun yapımını size göstermeyeceğim. Her bir Lego setinin ayrı bir yapım videosu olacak arkadaşlar. Bu videomuzda Nintendo Game Boy yapacağız. Size bu Lego setinden bahsedeceğim. Harry Potter Lego setinden bahsedeceğim ve elimdeki yapılmayı bekleyen diğer Lego setlerinden de size bahsedeceğim. Harry Potter'ın 518 parçadan oluşan 76449 kodlu canavar kitap. Yani bunu Harry Potter hayranları bilir zaten. Ben kendim de bir Harry Potter hayranıyım. Hem kitaplarını okudum hem de filmlerini izledim. Ve bu serideki belki Legosunun yapılmasını isteyeceğim en özel araçlardan, gereçlerden bir tanesi canavar kitaptır. Bana göre çok küçük bir versiyonu yapıldı. Daha büyük bir Lego seti olmalıydı. Yani 500 parça değil, 1500 parçalık belki bir Lego seti. Hatta 2000 parçalık bir Lego seti olmalıydı. Yani gerçeğine olabildiğince yakın olmalıydı ama Lego bunu bu şekilde yapmayı tercih etmiş. Bu ne demek oluyor? Biliyorsunuz Lego aynı setlerin büyük, orta ve küçük versiyonlarını yapmayı çok sever. Demek ki burada bunu küçük set gibi düşünebilirsiniz. Çünkü 518 parça. Lego severler için 518 parça demek böyle oturup çerezlik niyetine, cips niyetine yapılacak Lego'dur. 518 parça. Bunun orta boyu ve hatta daha büyük bir boyu gelecektir ilerleyen zamanda talebe göre. Bence gelmeli. İşte Hogwarts Express'in biliyorsunuz küçük versiyonu var. Büyük Collector's Edition versiyonu var. Dolayısıyla bunun da büyük versiyonun gelmesini merakla bekliyorum. Aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu videonun konusu bu. Yani Super Nintendo, daha doğrusu Nintendo Game Boy. Bir önceki videomda ki onu şuralara bir yere linkini bırakacağım arkadaşlar. Nintendo Switch 2 incelemesi / deneyim aktarımı yapmıştım sizlere. Daha çok da deneyim aktarımı videosuydu. Orada bolca Nintendo'dan bahsettik. Ben aslında Nintendo'nun konsollarıyla böyle çocukluktan beri haşır neşir olmuş bir insan değildim. Çok geç tanıştım. Ama oyunlarıyla daha önce tanıştım. Nasıl diyeceksiniz? Konsola tanışmadan oyunlarıyla tanışıyorsunuz. İşte onu Nintendo Switch 2 videosunda göreceksiniz arkadaşlar. Şuraya bir yere linkini bıraktım. Oradan tıklayıp izleyin. Bu benim için önemli konsoldan bir tanesi. Çünkü ben bunu çakmasını aslında zamanında oynamışım. Tetris oyunun yüklü olduğu Tetris Game Boy diye geçen ve içinde sadece Tetris oyununu oynayacağınız çok daha basit ve ilkel bir versiyonunu ben aslında sahip oldum küçükken, ilkokul dönemlerimde. Benim için de bu Game Boy'un Legosunu yapmak çok ayrıcalıklı bir deneyim olacak. Parça sayısı çok fazla değil. 421 parça bu da ama zaten konsolun kendisi de ufacık tefecik bir şey. Yani bunun 1000 parçalık versiyonu yapmayı ister miyim bilmiyorum. Hani belki böyle çok abartılı, işte böyle sırf hani şov için koyulmuş çok daha yüksek parçalı bir versiyonu ilerleyen zamanlarda düşünülebilir. Ama bence bu haliyle kalmalı. Buna daha büyük veya daha küçük bir tane çıkarmamalı Lego. Hatta burada Lego setine baktığımız zaman içerisinden oyun kartuşlarının da çıktığını, yani oyun kartuşlarını da yaptığımızı göreceğiz. Detaylarını birazdan yukarıdan çekim yaparken size anlatacağım zaten. Bu şekilde devam edeceğiz bunu arkadaşlar. Şimdi bunu da aşağı indiriyorum. Çünkü size Lego setlerini yapmaya başlayacağım derken sadece bu iki Lego setini kastetmedim tabii ki. Elimde geçmişte aldığım, belki bundan 2 sene önce, 2,5 sene önce aldığım Lego setleri de var. Şu an bunu nasıl buraya çıkaracağım ben de bilmiyorum. Bayağı büyük bir Lego seti çünkü. Eski de bir Lego seti artık zamanına göre. Evet arkadaşlar, Lego setimiz bu. Ağaç evi. Bu Lego Ideas serisine ait bir Lego seti arkadaşlar. Parça sayısını hatırlamıyorum ama şuralara bir yerlere yazarım muhtemelen ekranın. Bayağı fazla parçası olan bir setti. Önemli olan Ideas serisi olması. Ideas serisini biliyorsunuz. Sizin ve benim gibi Lego sever insanların kendi Lego parçalarıyla dizayn ettiği kendi setlerin yeterli sayıda ilgi gördükten sonra, onun aşamaları var, Lego firması tarafından onaylanıp seri üretime başlanmasıyla ortaya çıkan setler. Yani aslında bu setleri Lego severler dizayn ediyor, yapıyor. Yapmış halini Lego'ya gönderiyor. Tabii belli bir ilgi seviyesini geçtikten sonra Lego bu karar verdikten sonra bunu yapmaya, bu Lego setlerinin resmi olarak satışını yapmaya ve üretimine başlıyor. Bu da öyle bir set arkadaşlar. Ağaç evi benim hiç hayatımda böyle ağaç evim oldu da içinde yaşadığım, dolayısıyla böyle anı değeri olan bir şey gibi değil de hep böyle bir ağaç evinde yaşamış olmayı istediğim, böyle benim çocukluk / ergenlik zamandaki hayallerimden bir tanesiydi. Böyle bir filmlerde özellikle veya çizgi filmlerde böyle ağaç evleri gördüğüm zaman, bundan çok daha ilkelleri burada gözüktüğünden gördüğüm zaman hep ne güzel böyle kendine ait
böyle kafanı sokup her şeyden izole olabileceğin ama bir yandan da doğanın içerisinde olan bir ev konsepti benim çok hoşuma gidiyordu. Dolayısıyla sevdiğim bir Lego seti oldu o yüzden gördüğümde. Yani kim düşündüyse Allah ondan razı olsun diyorum. Gerçekten hayallerimi bir nevi gerçeğe döndürdü diyebilirim Lego anlamında. Çünkü aldığım zaman ben bu Lego setini hemen yapar, yerine koyarım diyordum. Ama o dönem diğer aldığım Lego setlerin evimde gittikçe daha çok yer kaplamaya başlamasıyla beraber koyacak yerim kalmadığı için ya da en azından istediğim gibi sergileyebileceğim bir yerim kalmadığı için bu Lego setini ertelemeyi tercih ettim. Ve işte size nasipmiş arkadaşlar. Beraber bunun da videosunu çekeceğiz. Aşağı indiriyorum. Ve son olarak da gene bir önceki videoyla bağlantılı kurabileceğimiz Atari konsolunun ama orijinal Atari konsolunun Lego seti arkadaşlar. 2532 gibi çok da böyle küçüksenmeyecek gayet tatmin edici parçada adedinde bulunan bir Lego seti arkadaşlar. İşte bir önceki videoda Nintendo videosunda Atari'nin çakma versiyonunu yani çakma Atari konsolunu hayatıma girmesiyle aslında benim konsol ve Nintendo'nun hayatıma girişinin başlangıcını anlatmıştım size. Atari'nin orijinali aslında bu. Yani benim oynadığım çakma Atari'nin bununla hiçbir alakası yok. Hatta bunu gördüğüm zaman ona Atari bu muymuş dedim hatta. Yani bunu gördüm derken Lego setini değil Atari'yi gerçekten konsol halinde gördükten sonra büyüdüğümüz zaman ya o benim oynadığım Atari'nin orijinali bu muymuş? Yani Atari markası dediğimiz şey aslında bu konsolu yapan firma. Biz Atari'yi genel olarak bütün oyun konsollarına verdiğimiz bir isim. Bu da gayet detaylı işte bütün aksesuarları ve oyun kasetleri ve hatta böyle bir sahne dizilimi de olan bir Lego seti. Yani basit bir Lego seti değil. Şöyle arkasını size göstereyim. Yani bunun içinde bambaşka bir dünya var. Buradan açtığınız zaman böyle bir sahne açılıyor ve burada gene televizyon karşısında Atari oynayan bir çocuğu resmetmişler. Yani Lego seti içerisinde Lego seti yapmışlar aslında bir nevi. Ben böyle setleri çok seviyorum. İşte oyun kasetlerini koyduğumuz böyle bir dolabı da var yanında. İşte joystick'i var. Diğer minik aksesuarları var. Yani var da var. Çok güzel bir konsol. Yapılmayı bekliyor arkadaşlar. Lego yapımına yani Lego satın alma işlemine daha doğrusu uzun bir süredir ara verdim arkadaşlar. Aslında bunlar benim YouTube'a içerik üretmemle beraber tekrar gündeme aldığım konu başlıkları oldu ve sizin de ilginizi çekeceğini düşündüğüm konular olduğu için bunları tek başına yapıp artık sergilemektense en azından videolarını çekelim ve sizlere beraber yapım sürecini paylaşmak istedim arkadaşlar. Lego setinin yapımına geçmeden önce o like butonunu parçalayın, yorumlarınızı yazın ve bu videoyu seveceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşın. Haydi bakalım yapıma geçiyoruz. Uzun süredir Lego seti açmamıştım açıkçası. Umarım hızlıca bu süreci aradan çıkarır diyeceğim ki bunu çok gerek olmayacak çünkü burada açma yeri yapmışlar zaten. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen şurada açmadan önce de şuradaki detaylara değinelim. Bakın oyunun kasetleri de oyun kasetleri ya da kartuşları diyelim artık bunlara. Kartuşlarını da yapacağız ve kartuşlarının temsil ettiği oyunların ekranları da aynı zamanda değiştirilebilir şekilde düşünülmüş. Yani örnek veriyorum Zelda var mesela burada gördüğünüz gibi. Ben şu an hiçbir yapılış kitapçığına vesaire ya da videosuna bakmadım bu Lego setinin. Muhtemelen bu kartuşlarla beraber ya kartuşun arkasına bir tarafına şu oyunun görüntüsünde entegre edip yani bir şekilde monte edip bu şekilde içine kartuşu geçirdiğiniz zaman ekrana muhtemelen oyun gelecektir diye tahmin yürütüyorum. Beraber göreceğiz. Bakınız burada gördüğünüz gibi Game Boy'un arkasına bu kartuşu yerleştirebiliyorsunuz. Tahminimce bu görüntülerle birleştirilir diye düşünüyorum. Gayet güzel düşünülmüş. Çok orijinal bir fikir bence. Yani aynısını mesela ben Nintendo Entertainment System Lego setinde de görmüştüm. Yani oynayacağınız oyunu bu sefer televizyonda canlandırarak oynuyordunuz. Çok güzel bir Lego setiydi o da. Evet bakalım burada gene Zelda ve Super Mario Land tabii ki vazgeçilmezi. Lego'nun Super Mario'nun bir de oyun kaseti kartuşu var. Diyoruz ve Lego setimizi açıyoruz. Başka bir şey yok içerisinde. Zaten çok yüksek parçalı bir set değil. Dediğim gibi 421 parça. Burada muhtemelen 5 paket. Evet 5 paketlik bir setimiz var ve burada yapım kılavuzumuz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar kutu içeriği gördüğünüz gibi 5 paketten oluşuyor. Burada özel parçalar var. Yani herhangi bir sıralamaya girmeyen mesela oyun kartuşlarını daha doğrusu oyun resimlerini görebiliyorum bunun içerisinde. Buradan muhtemelen onlara bakın şurada. Gösterebilirsem size. Zelda mı bu Mario galiba.
Zelda da olabilir. Galiba bu Zelda'nın mesela oyun kartuşunu taktığınızda gelecek olan ekran diye tahmin ediyorum. Böylece size parçaları da göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi yapacağınız tek şey geriye yaslanın ve Lego yapımıyla beraber ASMR modunda sizlerle eşlik edecek rahatlatıcı bir müzikle beraber bu yapım setinin tadını çıkarın. Hadi başlıyoruz.
Evet arkadaşlar, şu an yapım işlemini bitirdik. Kasetleri ve ekranları nasıl değiştireceğimi şu an masada kamera varken hemen size göstereyim. Evet, mesela şu an ben Zelda oyunu takıp oynamak istiyorum gibi varsayın. Ekranı ona göre değiştirmem gerekiyor. Şu an gördüğünüz 3 boyutlu hareket eden bir ekran. Zelda ekranı. Şöyle koyuyorum. Burada sabitliyorum ve sonrasında arkasını kapatıyorum. Şimdi Zelda oyununu takıyorum arkadaşlar. Şu şekilde şöyle bir çıt etmesi lazım. Aynen. Oturdu. Ve bakın şu an ekranda, size şu an gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Şu an Zelda oyunu hareket ediyor. Bu şekilde böyle de görselleştirip hani bu şekilde stand şeklinde durabiliyor ve aynı şekilde oyunları da böyle ya da ekranları da standın içine yerleştirebileceğiniz bir nokta var. Bu standart Nintendo açılış ekranı. Bu da 3 boyutlu arkadaşlar. Herhangi bir oyun takılı değilken bunu gösterebilirsiniz ekranda. Umarım kamerada gözüküyordur. Burada da Super Mario var. 3 boyutlu şekilde. Bu şekilde oyun standı da böyle duruyor arkadaşlar. Yapımını tamamladık arkadaşlar. Çok güzel, şık bir Nintendo Game Boy'umuz oldu arkadaşlar. Ben açıkçası bu kadar gerçeğini andıracağını ve elime aldığım zaman gerçekten bir Nintendo Game Boy'u elime almış gibi hissiyat vereceğini düşünmemiştim. Çok güzel. Gerçekten şu oyunun, şu kartuşun şuraya girme sesi bile yani sanki gerçekten alıp oyunu oynayacak mısınız gibi bir izlenim veriyor ve ekranın 3 boyutlu olması, yani takılan 3 boyutlu ekran üzerinden sanki oyunu oynuyormuş hissiyatı vermesi, tuşların basma hissiyatı, bu 4 yol yani D-pad tuşunun gerçekten bir D-pad'i andırması, buradaki Start Select tuşunun işte kauçuklardan oluşması, mesela şu kısımda kauçuk parçalardan meydana geldiği için bastığınızda aynen gerçekten o eski Game Boy tuş hissiyatını vermesi, her şey kısacası harika. Buradaki kontrast ayarı, ses ayarı tuşları, bunları da mesela Lego'nun teknik serilerinde kullanılan dişlilerden alınmış mesela bu parçalar. Çok güzel. Hatta şu an hemen hızlıca bu oyun kartuşunu da değiştireyim. Bakın bu standı arkadaşlar. Normal zamanda sergilemek istediğiniz zaman şu şekilde oturuyorsunuz ve bu şekilde Nintendo Game Boy'unuz duruyor. Yanına da oyun kartuşlarını ve ekranlarını koyabiliyorsunuz. Hemen mesela kapağını açıyoruz ve ekranı Super Mario'ya değiştiriyoruz. Bakın ekranlarda burada koyma yeri. Super Mario'nun ekranını alıyorum. Zelda'yı yerine koyuyorum. Ve Super Mario kartuşunu bu sefer takacağız tabii ki. Hemen önce ekranı yerleştiriyorum. Ekran sabitleniyor. Kapağını kapatıyoruz. Ve sonrasında Super Mario kasetini, daha doğrusu kartuşunu oturtuyoruz yerine ve şu an Super Mario zıplıyor ve kutuya basıp yıldız çıkarıyor. Kutuya kafasını vurup yıldızı çıkarıyor arkadaşlar. Zelda'yı da yerine koyalım geçici olarak. Evet, bu da bu şekilde bu sefer dursun, Zelda kartuşu. Ve şu an gerçekten de Mario'yu burada, umarım masa üzeri çekiminde size 3 boyutlu hareketi gösterebilmiştim. Kamera bunu algılayabiliyor mu bilmiyorum açıkçası. Ben de çektikten sonra göreceğim sizle beraber. Çok güzel bir Game Boy arkadaşlar ve çok güzel bir Lego seti. Yapımı gerçekten çok zevkliydi. Ben açıkçası çok zevk aldım yaparken. Ve gerçekten de orijinalinin birebir aynı ebatında olmuş bir Lego seti. Böylece videomuzun sonuna gelmiş bulunduk arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz, bu videoyu sevebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Size videonun başında gösterdiğim diğer Lego setlerinden hangisi sıradaki Lego seti olsun? Sizin görüşlerinizi aşağıdaki yorumlarda ayrıca bekliyorum bu konuyla alakalı. Bir sonraki Lego videosunun Lego setini siz seçeceksiniz arkadaşlar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.